Sırada 7. hafta videomuz var. Yani bebeğiniz 7. haftaya geldiğinde sizi neler bekliyor? Nelere dikkat etmeniz lazım? Hangi konularda uyanık olmanız lazım? Konuyu fazla dağıtmadan bununla ilgili hızlıca konuşmaya başlayacağım. Şimdi 6. haftayla beraber bebeğinizde sosyallik başlıyor demiştik. Gülmeler başlamıştı. İlk cevap başlamıştı. Çok endişelenmeyin eğer bu olmadıysa. 7. haftaya da bu olay taşabiliyor. 7. haftada da bebeğiniz ilk gülümsemesini size karşı atıyor olabilir. Şimdi bu dönemde yeteri kadar bebeğiniz kuvvetlenecek demiştik. Artık iki el bir araya getirilebilir ve cisimlere vurma hareketi yapılabilir. Bebeğiniz kuvvetlidir. Karın zamanında kafasını yeteri kadar kaldırabilir. Sese karşı çok duyarlıdır. Özellikle sizi yatay eksende, oda içerisinde izlemeye çalışacaktır. Mümkün olduğu kadar sesinize kendini yöneltmeye çalışacaktır. Görebildiği kadar sizi takip edecektir. Şimdi bunlar bebeğimizden beklediğimiz şeyler. Peki neyi gördüğümüz zaman doktora acil bir şekilde gitmemiz lazım ve doktordan yardım istememiz lazım. Gerekirse tekrar muayene olmamız lazım. Şimdi bebeğiniz eğer gülümsemiyorsa, 7. haftayı bitirdiniz ama gülümsemiyor. Eğer bebeğiniz iki elini bir araya getiremiyor. Eğer bebeğiniz bir şeyleri, cisimleri tutamıyor. Eğer kafasını özellikle karın zamanında yere yatırdığımız zaman kafasını kaldırıp ayakta tutma işini yapamıyorsa veya bebeğiniz seslere karşı umursamaz davranıyorsa, yani sesleri hissetmiyormuş gibi oluyorsa o zaman doktora giderek profesyonel yardım almanız gerekiyor. Tavsiyem öncelikle aile hekiminize gidin. Aile hekiminizde rutin muayenenizi, takibinizi yaptırın. Eğer arada kalan bir şey olursa ya da aile hekiminiz öngörürse çocuk uzmanına tekrar geçebilirsiniz. Bebeğinizin gelişimsel basamakları ile ilgili çok önemli bir haftadayız. Hangi açıdan biliyor musunuz? Artık bebeğiniz 6. haftayla beraber hafif hafif size hissettirdi. Geceleri daha uzun uyuma ve gece gündüz arasındaki farkı oluşturmak için ilk adımlarını 7. haftadan itibaren artar. Yani bebeğiniz artık geceleri uyumaya başlayacaktır. Gündüz de uyanıklık miktarını artıracaktır. Şöyle bir dipnot bırakıyorum. Bebeğiniz ilk 3 haftada kolik sancısı yok demiştik. Kısmen huzurluydu. 3. 6. hafta arasında gece ve gündüz arasındaki neredeyse farkın olmaması ve çocuğunuzun kolik sancılarının başlıyor olması, çocuğunuzun hızlı büyüme atımı, sonrasında belki sütünüzün yetmemesi gibi bir sürü sebepten dolayı bebeğinizde huzursuzluk zirve yapmış olabilir ve sizdeki huzursuzluk dolayısıyla zirve yapmış olabilir. 7. haftada artık bu sorunlar çözülmeye başlıyor. Sizin için çok güzel bir haber olması lazım. Demiştik ya hani 3. haftayla 6. haftaya kadar kendince bu sıkıntılar tavan yapıyordu. Artık 7. haftada sizin bununla ilgili kendi psikolojinizi korumak adına atmanız gereken bazı adımlar var. Bu adımlar hakkında birkaç tane ufak önerim olacak. Bebeğin annesi ve babası, ikisi için de geçerli bu. Rutin yaptığınız, yapmaktan hoşlandığınız ve yaparken stres attığınız aktiviteleri dönüşümlü de olsa, birlikte de olsa yapmaya çalışın. Mümkün olduğu kadar bu dönemde anne baba vardı ya, şimdi sonradan bir tane de yeni 3. kişi çıktı ya da 4. 5. bilmiyorum artık, orası her aileye göre değişir. Artık onunla da ailenin içerisine katarak aile zamanı oluşturmaya çalışın. Anne ve baba arasında bebek bakım sorumlulukları ile ilgili bir iş planı oluşturmuş olmanız lazım. Ve artık bebeğin ne zaman nasıl bakılacağı, kimin devralacağı ile ilgili bir iş bölümünün gerçekleşmiş olması lazım. Bebek bir insan için çok fazla yük. Eğer hakkıyla bir bebeğe bakmak istiyorsanız o işte hem annenin hem babanın bir şekilde dahil olması gerekiyor. Bebeğinizin gelecek dönemdeki finansal durumlarınızı etkilememesi için uygun bir şekilde plan yapmanızı önereceğim. Yani alınabilir şeyler, bebeğinizin masrafları, sizin masraflarınız, annenin ya da babanın çalışması, çalışmaması ya da diğer konularla ilgili daha dikkatli adım atmanız lazım. 7. hafta ile beraber doğum sonrasında oluşan doğal doğum kontrolü artık çalışmaz hale gelecektir. Dolayısıyla eğer yeni bir bebek düşünmüyorsanız korunmak için anne ve babalar uygun bir zaman. 7. haftadan itibaren artık korunmanız lazım. Yani bebeğiniz emdiği sürece bir miktar daha tabii ki doğurganlık miktarı azalacaktır. Ama bu azalacaktır. İmkansız değil ve farkında olmadan planlanmamış gebelikler olabiliyor. Son kez şunu da söylüyorum. Gebelik depresyonu hakkında da tekrar her hafta söylemeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten büyük problem. Elinizden geldiği kadar gebelik depresyonu ile ilgili sizle paylaştığım önerileri uygulamaya çalışın. Bebeğinizle ilgili özellikle yapmanız gereken, yapmanızı tavsiye ettiğim bir durumda karın zamanı. Karın zamanını biliyorsunuz bebeğiniz daha önceki haftalarda başlatmıştık. Bunu giderek artırmanız ve 10-20 dakikalara kadar uzatmanızı önereceğim. İlk başlarda eğer şimdiye kadar yaptırmadıysanız bebeğinizin 1-2 dakika hafiften yapması, hafiften başlaması ve bunu hissetmesi önemli. İlk zamanlarda bunu yadırgayacaktır ama yavaş yavaş bu süreci artırarak 10 dakika 20 dakikaya kadar çıkartın. Karın zamanını minder üzerinde yapın ya da temiz bir alanda yapın ya da yatağında yapın ya da emzirme yastığında yapın diyoruz ama bu sadece yerde bırakılarak yapılması zorunlu olan bir şey değil. Eğer yatıyorsanız yere ve karnınızın üzerine koyuyorsanız bebeğinizi, o da orada da aynı şekilde yaparak
kafasını kaldırarak gene aynı tummy time dediğimiz o karın üzerindeki dönemleri geçiştirebilirsiniz. Bir de şöyle bir tüyo vereyim. Eğer bebeğiniz karın zamanında özellikle yaparken huzursuz olduğunu görüyorsanız siz de ona katılın. Siz de karın üzeri zaman yapın ve orada olaylar nasıl dönüyor onun gözünden bakmaya çalışın. Belki de onunla iletişim kurmaya çalışın. Daha kolay olacaktır bu. Artık 7 haftalık olduğunuza göre şimdiye kadar bir düzenek oturtmuşsunuzdur diye düşünüyorum beslenme konusunda. Ama eğer henüz bir denge oluşturamadığınızı düşünüyorsanız gene de çok geç değil. Rutin takiplerinizde çocuğunuz yeteri kadar besleniyorsa ve beslenme ile ilgili özellikle 1. hafta videosunda anlattığım yeterli beslenen bebekteki o işaretler, idrar miktarı, dışkı miktarı, çocuğun belli miktarda kilo alması, huzurlu bir şekilde beslenme sonrası uyuması gibi eğer beslenmesinin yeterli olduğunu gösterir kanıtlarınız varsa çok endişelenmeyin. Yavaş yavaş o dengeye girmiş olacaktır. Ama hani dedik ya 3. haftadan sonra bebeklerde bir kolik sancısı başlayabiliyordu. Kolik sancısı dediğimiz şey, tekrar söylüyorum, sadece gaz varlığı anlamına gelmiyor. Onu atıyorum. Süt içerisindeki laktoz ciddi miktarda karın ağrısı yapabilen bir maddedir. Dolayısıyla eğer inek sütüne karşı çocuğunuzun toleransı azsa, toleransı az demek alerjisi var demiyorum. Süt ürünlerine karşı bir dayanıksızlığı varsa süt ürünü sizin kullanmanız bebeğinizde huzursuzluk oluşturacaktır. Gene aynı şekilde sizin yediğiniz her şey bebeğinize bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak geçeceği için kendi beslenmenize dikkat etmeniz ve kendi beslenmenizi dengeli bir sınırda tutmanız lazım. Uyku konusunda anlatabileceğim çok fazla bir şey yok ama demiştik ki artık uyku uyanıklık düzeneyi, sirkadiyen ritim yani gece uyu, gündüz uyanık kal şeklindeki ritim artık oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla bebeğiniz artık sizi rahat bırakacak. Uzunca bir süre yani 3 saat, 4 saat, 5 saate kadar uyuyabilir demiştik ya. Artık bu 5 saatin de üstüne yavaş yavaş çıkmaya başlayacaktır. Korkmayın. 6. hafta ile beraber sosyalleşme çabaları başlayan bebeklerde artık sosyalleşmenin daha fazla artırılması için bebek taşıyıcıları çok daha büyük bir öneme sahip. Bebek taşıyıcısı kesinlikle herkesin almasını öneriyorum. Bebek taşıyıcısı dediğimiz nedir? Bir çanta gibi düşünün ama sırt tarafa, arka tarafa takılmıyor, ön tarafa doğru takılıyor. Bebeğinizi koyuyorsunuz bu kamburun içerisine, tamam mı? Ve bebeğiniz ister dışarıya doğru bakıyor siz hareket ederken, isterse size doğru baksın. Bir şekilde bebeğiniz size hem cilt temasında bulunuyor hem sizin hareketinizle beraber değişik işler yaparken beraber çocuğunuz güvenli ortamda yanınızda bulunmuş oluyor. Bu önemli bir şey. Benim tavsiyem kesinlikle herkes bir bebek taşıyıcı alsın. Yalnız bebek taşıyıcısı alırken çok dikkatli bir şekilde bağlandığından ve bütün önlemlerin alındığına emin olmanız lazım. Bebek taşıyıcısının nasıl çalıştığını çok iyi bilmeniz lazım. Eğer bağlanmamış bir şey ya da üstünkörü yapılmış bir şey olursa bebeğiniz huzursuzlaşacaktır. Bu da iyilik yapmaya çalışırken kötülük yapmak olacaktır. O yüzden çok dikkatli olmalısınız. Muhtemelen sizin aklınıza gelmiştir ama ben gene de söyleyeyim. Diyelim ki ütü yapıyorsunuz. O durumda bebek taşıyıcısı kullanmayın. Ya da ocak başındasınız ya da patates kızartıyorsunuz gibi böyle kaynar bir şeyler var. Çocuğa zarar verme ihtimali olan bir şey var. O durumda bebek taşıyıcısı kullanmayın. Bebeğinizi güvenli bir ortama alın. Siz işinizi yapın. Sonra bebeğinizi tekrar kucağınıza alabilirsiniz. Artık hafta hafta videoların sonuncusu olduğu için size bazı durumlar hakkında son bilgilendirme yapacağım. Sonra olaylar ay ay gideceği için şu anlatacağım şeylerin varlığında doktora daha erken gitmeniz lazım. Bunlar neler? Birincisi ateş. Bebeğinizde ateş her zaman doktora gitmeniz gerektiğini gösteriyor. Eğer 3 ayın altında bir bebeğiniz varsa, ateşiniz varsa kesinlikle doktora gidiyorsunuz. Hiçbir şekilde evde ateşlenmenin geçirilmesi diye bir olay yok. Bebeğinizde özellikle fışkırır tarzda kusma dediğimiz bir durum varsa veya safralı dediğimiz yeşil renkli bir kusma oluyorsa, dışkılamadan bahsetmiyorum. Dışkılama yeşil olabilir. Eğer bebeğinizin burnu akıyorsa ve balgamı varsa onu yutarak yeşil dışkılamaya neden olabilir. Fakat yeşil kusma varsa, fışkırır tarzda kusma varsa, şiddetli kusmalar varsa doktora gitmelisiniz. Birincisi ateş dedik, ikincisi kusma. Bebeğinizde uzun süren bir öksürük durumu varsa ve kentöz dediğimiz arka arkaya 7, 8, 10 kez öksürmeler varsa bebeğinizde o durumda boğmaca ihtimaliniz olabilir. Ki boğmacanın genellikle görüldüğü dönemler bu dönemlerdir. İlk 2 ayda çok sık görülür. Doktora gitmeniz lazım. Bebeğinizde kanlı ishal varsa gene gitmeniz lazım. Daha önce bir video hazırlamıştım. Burun tıkanıklığı ve bebeklerde hırıltılı sorunla ilgili. Eğer bebeğinizde nefes almada ya da nefes vermede bir zorluk varsa öncelikle burnunu açmaya çalışın. Eğer burnunu açmanıza rağmen bebeğinizde rahatlama olmuyorsa acil bir şekilde doktora gitmeniz lazım. Bunlar genel olarak dikkat etmeniz gereken, evde takibini yapabileceğiniz, dikkat etmeniz gereken ve çok kolay algılayabileceğiniz durumlar olduğu için söylüyorum. Bunların dışında kafanıza takılan herhangi bir şey veya herhangi bir enfeksiyondan şüphelenme durumunda doktora zaten gidin. Evde bekletmeyin bebeğinizi. İlk 3 ay çok önemli bir dönem.
son cümleleri söyleyip kapatıyorum. Dikkatli olun ama sakin olun. Ve bu dönemler gerçekten güzel dönemler. Bu dönemler bittikten sonra artık bu dönemler tekrar yaşanmayacak. Dolayısıyla işin keyfini çıkartın. Dikkatli olun, sabırlı olun ve hemen her şeyi çözmeyi beklemeyin. Bazı şeyler zamanla çözülüyor çünkü. Şimdilik böyle olsun. Kafanızda takılan bir şey olsa alt tarafta yorum yapmayı ve benimle bunları paylaşmayı ihmal etmeyin. Eğer videoların yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve başka insanlarla da paylaşmayı ihmal etmeyin. Şimdilik böyle. Görüşmek üzere.